Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik, malzemesi az ve çok güzel çıtır bir börek tarifim var. Böreğimi ıspanaklı olarak düşündüm. Ama siz iç malzemesini farklı malzemeden de farklı patates, peynir gibi farklı malzemelerden de kullanabilirsiniz. Evet, bunun için malzemelerimiz şöyle. Öncelikle 24 adet üçgen yufkam var. Biraz ıspanağım var. Yarım kilo kadar. Yarım kase un. Yarım su bardağından biraz fazla ayçiçek yağı. Bir yemek kaşığı sirke. Bir yumurta. Üstünü süslemek için biraz susam. Evet, ıspanaklarımı çok iyi bir şekilde yıkadım. 3 defa yıkadım. Biliyorsunuz ıspanak tozlu topraklı olur. Onun gitmesi için iyice yıkamak gerekti. Yumurtamın da sadece üstünü kızartmak için sarı olan kısmını kullanacağım. Akını kullanmayacağım. Evet. Öncelikle ıspanağımın acı suyunun çıkması için tuzla biraz ovacağım. Evet. Tuzumu serptim. Şimdi güzelce ovmaya başlıyorum. Ispanak acı bir sebze oluyor. Bunun acısını çıkartmak gerekiyor. Ama ıspanağınız çok taze ise, çok körpe ise, hani baby ıspanaklar var biliyorsunuz, bebek ıspanaklar. Onlar da herhalde acı suyunu çıkarmaya gerek olmaz. Çünkü onlar gerçekten güzel, tatlı ve lezzetli oluyor. Gerçi şimdi kış mevsimi, yani bu mevsimde de artık ıspanaklar taze. Genel olarak taze. Evet, bakın nasıl böyle koyu renkli bir su çıktı. Şimdi bunu dökeceğiz. Değerli izleyicilerim. Öncelikle yufkalarımızı ıslatmak için gerekli malzemeleri karıştırıyoruz. Yağ ile unumuzu güzelce hercümerç ediyoruz. İyice birbirine geçinceye kadar malzemeler karıştıracağız. Bakın iyice iki malzemeyi karıştırdım ve gördüğünüz gibi boza kıvamına geldi. Şimdi sirkemi ilave ediyorum. Sirke de bildiğiniz gibi yufkaya böyle bir çıtırlık verir. Şimdi ıspanağıma biraz şeker ilave ettim. Çok az, yani yarım çay kaşığı kadar bir şekerim var. Şimdi onu karıştıracağım ıspanakla. Şimdi bu ıslatma malzemesinden, yani meyanesinden bir yufkamızı alarak sürüyoruz. Ardından ikinci yufkamızı üstüne yerleştiriyoruz.
biraz ıspanağımızdan alıp sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde tepsimize dizmeye devam ediyoruz. Evet. Önemli olan bu meyaneyi güzelce yufkaya yedirmek. Ama gerçekten sonucu muhteşem oluyor. Ben böyle denedim ve bir daha da bırakamadım. Şimdi biraz tepsiye dizdiğim böreklerimi yağladım. Çok az ama yani ağır olmasın diye sıvı yağ ile biraz yağladık. Hem de yumurtanın tabi ona tutunması gerekiyor. Şimdi akı ile sarısını ayırıyoruz. Evet. Şimdi yine bir miktar buna şeker serpiyorum. Çok az. Dileyen bal da kullanılabilir. Böylelikle renginin daha fazla kızarmasını, daha böyle koyu renk bir renk almasını sağlamak için şeker ilave ediyorum. Hani nar gibi kızarmış derler ya, onu sağlamak için. Evet. Şimdi de yumurtalarını sürdüğüm
böreklerime susamları gezdiriyorum. Şimdi önceden ısıttığımız fırınımıza böreklerimizi veriyoruz. Ve işte ıspanaklı çıtır böreklerim hazır. Enfes görünüyorlar. İnşallah yemesi de öyle güzel olur. Bakalım böreklerimiz nasıl olmuş. Evet, işte bu aradığımız ses, bu çıtır börek.